Ailem şu anda çekirdek aileyiz. 2 kızım, bir oğlum var. Büyük kızımdan 2 tane torunum var. Küçük kızımdan 1 tane torunum var. 1936 yılında Siirt'ten İstanbul'a göç etmişler. Biz 1957 doğumluyum. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Genelde Fatih bölgesinde. Hacı Kadın Mahallesi'nde doğmuşum, büyümüşüm. Çırçır'da okuduk, büyüdük. Bundan 30 sene önce de Fatih'ten Eyüp bölgesine taşındık. Eyüp'te oturuyoruz. Benim büyük kızım restoratör, cami restoratör işlerinde, Gür Yapı firmasında çalışıyor. Küçük kızım öğretmen, Malkara'da görev yapıyor. Tekirdağ Malkara'da felsefe bölümü. Oğlum İstanbul Üniversitesi'nde maliye bölümünü bitirdi. Fakat mesleğini yapmadı. Benim yanımda çalışmayı tercih etti. Şu anda benim yanımda çok şükür yetiştirdim. Gözüm arkada kalmıyor. Benim işlerimi devam ettirecek inşallah. Fatih'te genellikle Çırçır bölgesinde Yavuz Selim'de oturduk. Mahallede, sokakta misket oynardık, çember çevirirdik, top oynardık. O zaman oyuncaklar yoktu. Kendi oyuncaklarımızı kendimiz yapıyorduk. Telden arabalar yapıyorduk. Şimdiki çocuklar bilmiyorum, çember çevirmesini bilirler mi? Bilmezler. Her taraf arsaydı, araziydi. Sokaklardan araba geçmiyordu. Taşıt yoktu bu kadar. Çocukluğumda oturduğumuz ev köşk gibiydi. 3 katlıydı. Her katta odalar vardı. Akraba bayağı büyük bir aileydik. Amcalarımın, halalarımın hepsinin ayrı ayrı tek tek odaları vardı. Bizim ayrı ayrı odalarımız vardı. Böyle bir evde büyüdük. Kocaman bir avlusu olan, her katta banyosu müşterek olan, bahçesi vardı. Evet, kocaman avlusu vardı, bahçesi vardı. Kuyusu vardı. Saat 5'te 6'da eve gideriz genellikle. O saatte 6-6.30 gibi akşam yemeğini yeriz. Oturur televizyon karşısında sohbet ederiz, muhabbet ederiz, televizyon seyrederiz. Genellikle 8'den sonra, 7'den 8'den sonra bir şey yemeyiz. Yani genellikle aç karnına boş mideyle yatmayı tercih ediyoruz. Onun için 6-6.30'da yemeğimizi yeriz. Çocukluğumuzda daha güzeldi. Televizyon yoktu, sosyal medya yoktu. Sohbetler, muhabbetler vardı, hikayeler anlatılırdı. Büyüklerimiz otururduk, onların anlattıkları hikayeleri dinlerdik. İlkokulu Katip Çelebi İlkokulu'nda okudum. Vallahi okuldan çok soğudum. Öğretmenim sayesinde sağ olsun. Allah hayatta değildir mutlaka. Allah rahmet eylesin. Hakkım mutlaka tabii ki helal olsun. Şuralarımdan tutardı, havaya kaldırırdı. Okula gitmek istemezdim. Zaten ilkokulu zor bitirdim. Okumadım, mesleğe atıldım. Çırçır'da büyüdük. 7-8 yaşından sonra Yavuz Selim Çukurbostan'ın orada yine bir ahşap binada babamın arkadaşının bir köşkü vardı. O köşkün alt katında oturduk. Orada bayağı oturduk. En son Eyüp Sultan'da bir arsa aldı babam. 2 katlı bir ev yaptı. Orada yaşamaya devam ettik. Uzun bir süre Fatih'te yaşadık. Evet, çocukluğumuz, gençliğimiz hep Fatih'te geçti. Vallahi komşu yoktu ki o zaman. Bütün komşularla akrabaydık. Şimdiki gibi değil maalesef. Şimdi binada çoğu kişiyi ben tanımıyorum. Bir yolda geçerken selamlaşıyoruz. Onun haricinde eskiden mutlaka gider diyorum ve akraba gibiydik. Sürekli gidip gelmeler komşulara. Evde kimse olmazdı. Ben çocuktum. Sokakta oynuyordum. Acıkıyordum.
Annemden babamdan ister gibi komşumdan ekmek arası sandviç istiyordum, alıyordum, yiyordum. Zaten çocuklarına bir yemek yiyecek verdikleri zaman hepimizi çağırırdı, bize verirdi. Komşuluk ilişkileri böyleydi. Vallahi çocuktum, hatırlamıyorum ama yani ben Siirtliyim aslında. Genelde oturduğumuz mahallelerde mutlaka böyle 7-8 aile Siirtli oluyordu. Mahallemize düğünler çok keyifli, zevkli geçiyordu. Hayır, sokakta olmuyordu. Yine evde oluyordu. Kına gecesi evde oluyordu. Yani salonlarda olmuyordu. Ancak düğünler düğün salonlarında yine yapılıyordu. Böyle bir sokakta bizim öyle yaşadığım bir düğün olayı olmadı yani, sokakta yapılan. Sünnet merasimleri de çok keyifli geçerdi. Yine düğün salonlarında yapılırdı. Bayramlar mutlaka ki çocuktuk. Çok dört gözle beklerdik bayramları. O Ben çok iyi bilirim. Bana alınan ayakkabıyla başucuma koyup uyuduğumu biliyorum. Yemek hazırlıkları yapılırdı, yiyecek alışverişleri yapılırdı, giyim alışverişleri yapılırdı. Eskiden bayramlarda böyle bir gezmeye gidim, tatile gidim olayı da yoktu. Ve hep akrabalara gidip gelme olayları vardı. Bize gelen giden çok olurdu bayramlarda. Babamın yeğenleri çoktu. Ziyarete çok gelirlerdi. Amcamlar vardı, halallarım vardı. Biz bayramlarda onlara ziyarete giderdik. Onun için tamamen ziyaretlerle geçerdi bayram. Bayram yerleri, eskiden Luna Park olayı o kadar yoktu. Mahallelerimizde bayram yerleri, Luna Parklar kurulurdu. Oralara giderdik. Dönme dolaplara binerdik. Çarpışan arabalara binerdik. Vatan Caddesi'nde vardı. Aşağı yukarı herhalde bir 15 sene öncesine kadar da duruyordu, hala 20 sene öncesine kadar. Şimdi Migros herhalde orada. Luna Park'ın bulunduğu yer. Valla gençliğimde genellikle sinemalara giderdik. Gençliğimde bilardo merakı vardı. Bilardo salonlarına giderdik. Hala o merak var. Hala bu yaşımda ben gidiyorum, bilardo oynuyorum. Salonlar eskiden kahvelerde bulunurdu. Fakat şu anda federasyonun da kuruldu. Spor olarak kabul edildi ve spor salonları olarak geçiyor ve sırf bilardo salonu olarak. Bugün var olan tabii var. Sırf bilardo salonları olarak federasyona bağlı. Bilardo salonlarında herhangi bir oyun yasak, yok. Bir spor olarak kabul edildi bilardoda. Şu anda Fındıkzade Arena Bilardo var. Gazi Osman Paşa Serdar Baş Spor Salonu var. Bahçelievler'de Max Bilardo var. Semih Saygıner'in, Tayfun Taşdemir ustaların bulunduğu, sahip oldukları salon. Sinemalara daha çok giderdik. Çocukken, gençken daha çok giderdik. Açık hava sinemaları vardı. Halk bahçelerine giderdik. Çırçır'da vardı Halk Bahçesi sineması. Adını hatırlamıyorum. Eyüp'te Halk Bahçesi vardı. Açık hava Melek sineması vardı. Genellikle çocuklarla aile olarak buralara giderdik. Eskiden konserler de vardı bu halk bahçelerinde. Açık hava sinemalarında. Konserlere de giderdik. Şehzadebaşı'nda aşağı yukarı 7-8 tane sinema vardı. Yan yanaydı hepsi. Çocukken oralara giderdik. Mesleğini ben 12 yaşında ilkokulu bitirdikten sonra babamın yanına işe başladım. Benim babam antika mobilya antikacı. Onun yanında başladım. Antika tamirini, cilayı, gomalak cilayı benim babamdan öğrendim. 12 yaşımdan beri de mesleğimi devam ettiriyorum. Mesleğimi Cihangir'de mağazamız vardı babamın yanında.
81 senesinde Horhor Antikacılar Çarşısı'na dükkan açtım. Orada devam ettirdim. Kündekârı biliyorsunuz kapıda hiçbir çivi, tutkal bulunmayan bir sanattır. Tamamen geçme olarak kapı yapılır. Onun restorasyonunu yaptık. Yenisini tabii maalesef yapmadık. Eksik parçalarını, kırık parçalarını yapıyorduk, değiştiriyorduk. Gomolak cilasını yapıyorduk. Ve birçok camide de hizmet verdim. Birçok da yaptığım iş var İstanbul bölgesinde. Tabii ki aşağı yukarı 4,20 boyunda ceviz ağacından yapılmış. Göbekleri armut ağacı, kündekârleri armut ağacından yapılmış. Sedef işi olan, filatoları olan bir kapı. Onun restorasyonu 3 çift cümle kapısı var Yeni Cami'nin. Tahmini her çift kapının onarımı aşağı yukarı cilasıyla beraber bir 5-6 ay sürmüştür. Yeni Cami'de 126 tane pencere kepengi var. Tahmini bunların onarımı, restorasyonu 5 sene sürdü. Sırf cilası 1,5 sene sürdü. Hünkâr Mahfili'nin kepenkleri sıvama sedeftir. Sedef, bağ ve filatosu bol olan kapılardır. Bunların restorasyonunu yaparken de daha önce yapılan uygulamalarda bahsetmeyeyim aslında. Yapılan hatalar diyecektim. Yapılan hata çok filatolarını genişliği 3 santimse 3,5 santime büyütülmüştü. Onların onarımlarını düzelttik. Ve sedeflerin altında, bağların altında hiç mukavemet kalmadığı için komple bütün sedefleri, bağları söktük. Numaralandırıp işaretlendirdik. Hepsinin altlarını temizledik. Onları yapıştırmadan önce ahşapta çatlamalar, patlamalar vardı. Onların onarımlarını, restorasyonunu yaptıktan sonra tekrar sedefleri döşedik, yapıştırdık. Aşağı yukarı herhalde bir 100 sene daha hiç el değmeden inşallah ileriki senelerde o vaziyette muhafaza edilecektir. Nusretiye Camii'nde kündekârı yoktu. Genellikle kapılar vardı, pencere üstü oymalar vardı, tavan oyma göbekleri vardı, tamamen oyma. Onların yağlı boya yapılmıştı hepsi. Aşağı yukarı 10 kat, 15 kat, 20 kat yağlı boyaları söktük, kazıdık, temizledik ve gomolak cilaya dönüştürdük. Hepsini gomolak cila yaptık. Ahşabı daha iyi koruyor, daha iyi besliyor, daha uzun süre gidiyor. Tabii ki ahşaba verdiği doku tamamen ahşabı görüyorsunuz. Bütün dokularını hissediyorsunuz yani ahşabı. Orada da bütün cümle kapısı yine sedef, kündekârı filatolarla dayalı döşeli bir kapıydı. Bütün kepenkleri tahmini 120 tane kepengi vardı, pencere kepengi. Hepsi yıldız kare kündekârıydı. Aşağı yukarı 4 sene sürdü oranın da restorasyonu. Orası aşağı yukarı bir 8-9 sene oldu. Sırf sıvama sedef, hırka şerif sandukası vardı. Tamamen sedef bağıydı. Kur'an-ı Kerim muhafazası vardı, kutu vardı. Yine sedefti. Bütün sedefleri dökülmüştü. Hemen hemen %80'i yoktu. Onun da restorasyonu yeniden sıfırdan yaptık. Bütün kapıları yerinden söküyoruz, numaralandırıyoruz yerlerine göre. Ondan sonra kimyasal maddelerle üstündeki cilayı kazıyoruz, temizliyoruz. Onarımlarını yapıyoruz. Onarımlarını yaptıktan sonra ilaçlama yapıyoruz, fümügasyon diyoruz. Bütün kapılar paketlenir.
Paketlendikten sonra içine ilaç atılır. 10 gün bekletilir ki bütün kurtlar ölsün. Kurtlar öldükten sonra bütün onarımları yapılır. Macunları yapılır. Yapılan bütün kurt deliklerine de hasarlı bölgelere yapılan macun, zımpara tozundan çıkan kendi ahşabın tozundan macun yaparız. Kimyasal macun yapmayız. Yani ahşapla macun yaparız, onarırız. Zımparasını yapar, gomalak cilasını yapar. Tekrar yerlerine montajını yaparız. Aşağı yukarı tahmini 30 tane kepenk vardı. Orası da çok uzun seneler kapalı kalmış, hava almamış. Kapılar çok çürüktü, çok hasarlıydı. Bayağı bir onarım gördü orada. Ve çok şükür açık orası şu anda. Orayı yapalı, bitireli bir 7 sene oldu tahmini. 7-8 sene oldu. Hala aynı şekilde muhafaza ediliyor, duruyor. Kepenkleri Yıldız kare kündekarıydı. Cümle kapısı tamamen sedef, abanoz ağacı ve filotolarla döşenmiş bir kapıydı. Yıldız kündekarıydı o da. Küçük Mecidiye Camisi ile Nusretiye Camisi'ni aynı anda yürüttük. Tahmini 5 sene sürdü iki caminin yapılışı. Küçük Mecidiye Camisi'ne de kündekârı yok. Osmanlı'nın son dönemlerinde herhalde yapılmış. Tamamen tablalı kapılar vardı. Bütün pencereler Göğüt'ün pencereydi. Hepsi söküldü yerlerinden. Kapılar söküldü. Yine restorasyonu, onarımlarını, tamirini yaptık. Gomalak cilalarını yaptık ve yerlerini astık. Küçük Mecidiye'nin dışlık pencereleri de ahşaptı. Yine Göğüt'ün pencereydi dışlıklarda. Dışlıkların da onarımları yapıldı, yerine asıldı. Tahmini Nusretiye Camisi ile 5 sene sürdü. Dua kürsüsünü oranın bilim kurulu temizlenmesine karşı çıktı. Üstten tamirini yapalım, onarımlarını yapalım. Fazla yorgun halini koruyalım dendi. Fazla bir onarıma girmedik orada. Temizliği yapıldı, zımparası yapıldı, cilası yapıldı. O vaziyette bıraktık. Merdivenleri döner merdivenlerdi yine ahşaptan. Kırıktı, parçalıydı. Onların onarımları yapıldı, cilası yapıldı. Onun haricinde fazla yani sıfırdan bir restorasyon yapılmadı Dua Meydanı'nda. Bize gelen müşterilerden bugün saydığım Barış Manço gelirdi, Nükhet Duru gelirdi, Sezen Aksu gelirdi. Antikaya çok meraklılardı. Allah şifasını versin, Kenan Işık Bey gelirdi. Onların da işlerinin, bayağı cila işlerinin çoğunu yaptım. Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal'ın o da antikaya meraklıydı. Art Deco mobilyalar almıştı. Onların cilalarını da yaptık, kendilerine takdim ettik. Genellikle antika objeler, antika mobilyalar, eski mobilyalar. Bunların restorasyonlarını yapar, teslim ederdik kendilerine. Diğer dükkanlar çok az sayıda cilacı, restorasyon yapan atölye kaldı. Eskiden daha çoktu. Şimdi birkaç kişi kaldık. Genelde alım satım yapıyorlar. Çok değerli, kıymetli parçalar da var. Son dönem mobilyalar da var. Yani Horror Antika Çarşısı'nda her türlü mobilya, aksesuar, ev eşyası bulabiliyorsunuz. Yine tamiri varsa tamirlerini yapıyoruz. Ahşap objelerin. Yine cilasını yapıyoruz. Büyük mobilyaların cilası, tamiri, onarımı nasıl yapılıyorsa küçük ahşap parçalarda aynı vaziyette yapılıyor. Vallahi iyi bahsedeyim orası da. Yani gayet herkes birbirleriyle iyi anlaşır.
Yani Horur Antikacı Çarşısı yani aile gibi düşünün. Çarşıda tabii insanlar değişti. Maalesef eski antikacılar çoğu yaşlıydı. Çoğu rahmetli oldu. Çocukları geldi. Dükkanlar boşaldı. Dışarıdan başka antikacılar geldi. Tabii ki nüfus değişiyor. Çocukluğumda babam bizi Topkapı'ya götürdü pikniğe. Topkapı'da piknik alanları vardı. Piknik yapardık orada. Şimdi insanlara söylesen tuhaf gelir. Topkapı'da piknik alanları mı olur diye. Ee, Belgrad ormanlarına daha sonraları başladık. Gençken babam bizi oralara götürürdü. Ama ilk çocukken hatırladığım çok eski Topkapı civarında piknik alanları vardı. Bizi götürdü oraya. Uçurtmaya giderdik. Piknik yapardık. Valla genellikle sinemaya giderdik. Bilardo salonlarına giderdik. Boğaz'a giderdik. Boğaz'da gezmeyi çok severdik. Ortaköy sahillerine, Beşiktaş sahillerine giderdik. Sarayburnu sahillerine giderdik. Daha bir gençken Florya'da plajlar vardı. O zaman plajlara giderdik. Herhangi bir sporla uğraşmadım. 15-16 yaşımdan beri bilardo sporuyla uğraşıyorum. Hala oynamaya aktif olarak devam ediyorum. Fındıkzade Arena Bilardo Salonu var. Oraya gidiyorum. Eskiden bizim Fatih Bilardo vardı ama kapandı orası. Yavuz Selim'deydi. Bundan bir 10 sene önce, 9-10 sene önce kapandı orası. Bahçelievler'de Max Bilardo var. Semih Saygıner'in, Tayfun Taşdemir'in sahibi olduğu salon var. Oraya gidiyoruz. Gençliğimizde genellikle muhallebicilere daha çok giderdik. Tavuk suyu çorba içmeye giderdik. Muhallebiciler tabii çocukken hatırlamıyorum da bütün mahallelerde her yerde vardı muhallebiciler. Vallahi çocukluk annem bizi Mahmut Paşa'ya götürürdü. Oradan alışveriş yapardık. Fakat şimdi tabii her yerde alışveriş imkanı çok büyük. Küçükken annemiz babamız götürdü bizi alışverişe. Mahalle aralarındaki esnaflardan da alışveriş yaparlardı tabii ki. Muhallebiciler vardı. Tatlıcılar vardı. Pamuk şekerciler vardı. En çok hatırladığım da tabii macuncular vardı. Rengarenk macunları tahtaya sarıp verirlerdi. Hepsi tarih oldu tabii şimdi. Valla bakın 66 yaşındayım ben. Yeni camiyi 6-7 sene sürdü onarımı. Sabahleyin 6-6.30'da kalkardık. Koşa koşa giderdik. Bir an önce atölyeme gideyim, işime başlayayım, işime devam edeyim diye. Severek yapmadığınız hiçbir işte zaten muvaffak olamazsınız. Ben işimi çok çok seviyorum, keyif alıyorum ve hala aktif olarak da çalışıyorum. Mesleğimi çok şükür oğlum yanımda İstanbul Üniversitesi Maliye bölümünü bitirdi. Mesleğini yapmadı, benim yanımda devam etti. Çok şükür yetiştirdim, yetişti. Gözüm arkada kalmayacak. Benden sonra benim işlerimi devam ettirecek oğlum var çok şükür. Vallahi gençken camilere daha çok aktif olarak giderdik. Camilerde daha çok yapardık. Bu ilkokul dönemlerinde dahi camilere giderdik. Tabii tatillerde camilere giderdik. Onun haricinde evdeydik. Genellikle Fatih Camisi'ne çok severdik, çok giderdik. Daha bir gençliğimizde Eyüp Sultan'a çok merak sardık. Eyüp Sultan'a çok çok giderdik. Fakat şimdi cemaate gitmiyoruz maalesef. Dükkanda, iş yerinde kılıyoruz namazımızı. Allah kabul etsin, ederse inşallah. Evimizde kılıyoruz. Ramazanlarda gençken giderdik. İftardan sonra zaten evde oturmazdık. Cami dolaşırdık. Namazlarını, teravih namazlarını her gün ayrı bir camide kılardık. Bugün Sultanahmet'e dahi
Giderdik teravih namazlarını kılmaya. Eyüp Sultan'a giderdik. Fatih Camisi'ne giderdik. Her gün ayrı ayrı camiye giderdik. Teravih namazlarını ayrı camilerde kılardık. Gençken dolmuşlar vardı genellikle. Dolmuşlara daha çok sık binerdik. Otobüsler vardı. Otobüslere binerdik ama dolmuş çoktu. Dolmuşlarla gider gelirdik genellikle. Ben iş yerine gitmek için kullanıyordum. İş yerimiz Cihangir'deydi. Unkapan'dan otobüs ya da dolmuşa binerdik. Taksim'de iner Cihangir'e yürürdük. Vapur ancak gezmelere gittiğimiz zaman kullanırdık. Yani günlük hayatımızda vapurla gidebileceğimiz bir yer yoktu. Vapurla Üsküdar'a çok gitmeyi çok severdim. Aziz Mahmut Hüdayi Türbesi'ni orayı çok severdim. Ruhen çok rahatlıyordum ben oraya gitmeyi. Sık sık oraya giderdim. Ve hala eşimle beraber oraya hala giderim. Valla çocukken 6-7 yaşındayken öyle yerleri hatırlamıyorum ama Bozdoğan kemerini çok iyi hatırlıyorum. 6-7 yaşındayken üstüne çıkıyorduk. Üstüne geziyorduk, oturuyorduk. Etrafı seyrediyorduk. Fakat şimdi çık deseler cesaret edip çıkamam şimdi. Ama o zaman çocukluk aklı 6-7 yaşındayken çıkıyorduk Bozdoğan kemerinin üstüne. Valla tabii karşılaştırabiliriz. O zaman kömür sobalarımız vardı. Her gün odun kır, kömür taşı, kömür çıkar derdi vardı. Şimdi o yok. Ama o zaman soba daha sağlıklıydı, daha sıhhiydi. Şimdi kaloriferli evlerde oturuyoruz. Doğalgazlı evlerde oturuyoruz. Bilmiyorum, herhalde daha rahattır ama sağlıklı değil muhakkak eskisi soba kadar. Eşya olarak tabii çocukken buzdolabımız yoktu. Çamaşır makinemiz yoktu. Kazan kaynatırdı. Allah rahmet eylesin annem. Bahçede kazan kaynatırdı. Çamaşırları leğende yıkardı. Buzdolabı mahallede bir tek komşuda buzdolabı vardı. Giderdik ondan soğuk su almaya, buz almaya. Eskiden mahallelerde buz satanlar dolaşırdı. Onlardan buz alırdık. Soğuk suyumuzu öyle içerdik. Ama şimdi bir elimiz yağda, bir elimiz balda. Buzdolabımız evinde. Çamaşır makinelerimiz. Eskiden gençken, çocukken komşu ilişkileri çok çok güzeldi. Dediğim gibi çocukken acıksak, annemiz evde olmadıysa komşudan bir ekmek isteyebiliyorduk. Ekmek arası bir şey koyup veriyordu bize. Aç karnımızı doyuruyordu. Fakat şimdi ben binada oturduğum bina 40 daireli bina. Yani 3-5 kişinin haricinde kimseyi tanımıyorum. Ben gençken mahallede oynuyorduk, sokakta oynuyorduk. İzin alabilirsek sinemaya gidiyorduk. Şimdi mahallede tabii herhangi bir evden çıkıyoruz, işimize gidiyoruz. İşimizden çıkıp evimize gidiyoruz. Mahallede herhangi bir böyle bir vakit geçirdiğimiz bir yer yok mahallede. Valla Gomolak daha bir tabii olarak tabii duruyor. Vernik daha böyle bir suni. Ancak dış cephede kullanılan ahşaplar olduğu zaman su bazlı vernik yaparız. Suya dayanıklı, güneşe dayanıklı. Onun haricinde su değmeyecek tüm ahşapları gomalak çila yapmayı tercih ederiz. Gomalak yaparız. Fatih aslında çok çok sevdiğim bir semt ama çok kalabalık olduğu için pek gelmeyi de düşünmüyorum. Yabancı uyruklu da çok. O açıdan ki iyi ki gitmişim diyorum. Yani bu yabancı uyruklular maalesef semtimizi çok bozdu. Fatih semtimizi. Fatih en son Karagümrük'te oturduk. Aşağı yukarı 15-20 seneye yakın. Yabancı uyrukluların tabii gelmesiyle, bir çoğalmasıyla kaçmayı tercih ettik. Vallahi şu yabancı uyruklar olmazsa ben Yavuz Selim'i çok seviyorum. Yavuz Selim'de çocukken bayağı oturdum. Orada Muallim Yahya İlkokulu vardı. Orada da ilkokul okudum.
Tekrar o semtlere dönmeyi düşünürüm muhakkak ki. Vallahi Fatihli olmak eskiden Eyüp'te oturduğum zaman biz İstanbul'a gidiyoruz derdik, Fatih'e gelirdik. Artık bilmiyorum daha fazla bir şey söylememe gerek var mı?